Merhaba. Yeni doğan fotoğrafçılığında çokça kullanılan aksesuarlardan birisi zürafa bere çalışacağım bu videoda. Birkaç tane ölçüye ihtiyacım var. Baş çevresi, berenin uzunluğu, kenarlardan ve yukarıdan aşağıya olan bere uzunlukları. Bunları ben küçük bir balon üzerinde gösterdim. Şimdi bu ölçüde bir balon yaklaşık olarak 1 aylık bir bebeğin başı boyutunda. Baş çevresi uzunluğu kaşların üst tarafından alınan uzunluk genişliktir. Yaklaşık olarak 38 santimetre bu. Ve tepe noktasından boynun biraz üzerine gelecek olan yere kadar ölçtüğümde bu da 16 santimetre ediyor. İki ölçüye daha ihtiyacım var. Berenin alnına düşen miktarı ve kenardan olan yüze doğru olan genişliği. Evet, son ölçüler bu şekilde bir şablonda yer alacak. Peki bu şablonu nasıl hazırlayacağım? Baş çevresini ikiye bölmek zorundayım. Çünkü yatay bir düzlemde çalışacağım. İkiye böldüğümde 19 santimetre buluyorum. 19 santimetre son ölçü olacak ama yünü ne kadar döşemeliyim? Bu çekme faktörüyle ilgili bir şey. Benim kullanacağım çalışmada çekme faktörünü 1.4 olarak aldım. Yaklaşık olarak %30 küçülmeye denk geliyor. 19 ile 1.4'ü çarptığımda ulaştığım ölçüyü buldum. Şimdi aynı şeyi berenin uzunluğu için kullanacağım. Berenin uzunluğunu 16'yı yani 1.4 ile çarptım ve 22 santimetre buldum. Evet, bir dikdörtgen çizdim. 27'ye 22'lik ve 27 santimetrenin orta noktasını buldum. Buradan aşağıya 7 santimetre indim. Neden 7? Şöyle açıklayayım. 5 santimetrelik bu uzunluğu çekme faktörüyle çarptığımda 7 santimetre ediyor. Aynı şekilde yandaki 4 santimetre genişliği de 1.4 ile çarptığımda 6 santimetre oluyor. Orta bölge ön tarafta boş olacak. Orası kaş, göz, yüz, burun, ağız oranın denk geldiği yer. Şimdi 22 santimetrenin de tam ortası 11 santimetre. Oralardan 6 santimetre içe geliyorum ve bir oval çiziyorum. Benim son aşamada elde edeceğim şablon bu. Bu şablonun bir ön tarafı var, bir de arka tarafı var. Şimdi bu altta gösterdiğim kısım yünle döşenmeyecek. Orayı sadece yünün taşmasını önlemek için kullanıyorum. Üzerini tekrardan çizeceğim. Bu ortadaki yer bebeğin yüzünün açıkta kalacağı yer olacak. Orayı ya bu şekilde ekstra bir parça keserek ölçebilirsiniz ya da suyla çıkmayan bir kaleminiz varsa onunla da çizebilirsiniz. Evet, zürafanın kulaklarını ve minik boynuzlarını yapacağım. Bu aşamada ben keçe iğneleme yönteminden faydalandım. Biraz daha önümü görebilmek adına bunu kullandım. Direkt olarak ıslak keçe tekniğiyle de çalışabilirdim ama o biraz daha kontrolü zor bir yöntem oluyor. Yaklaşık 10-12 santimetre uzunluğunda bir tutam yün aldım ve bunu çoklu keçe iğne aparatıyla iğneliyorum. Tekli keçe iğnesi de olur. Bu şekilde çok bastırmadan minik minik basınç uygulayarak yünü birazcık sabitlemek istiyorum. Altta kalan yaklaşık 3 parmaklık kısmı kesinlikle iğnelemiyorum. Oraların kuru kalmasını ve iğnelenmemesini arzu ediyorum. Çünkü oradaki kısım bereye daha sonradan takılacak. Kesinlikle oranın serbest yün uçları olarak kalması gerekiyor. Sıra geldi boynuzları yapmaya.
Burada da öyle 10-12 santim uzunluğunda bir tutam yün aldım. Bunu eninden rulo hareketi yaparak katlıyorum ve keçe iğnesiyle iğneleyerek sabitliyorum. Ara sıra ovarak yünü sıkıştırıyorum. Bu çalışmamı daha da kolaylaştırıyor. Aynı kulaklarda olduğu gibi alt tarafı kesinlikle iğnelemiyorum. Yaklaşık bir 3-4 santimetrelik bir kısım serbest yün ucu halinde kalacak. Zürafanın boynuzunun tepe noktasını birazcık renklendirmek istiyorum. Onun için de ekstra yün alıp keçe iğnesiyle iğneliyorum. Evet, hepsi hazır. Şimdi gelelim şablonumuzu yünle döşemeye. Şablonun sadece çizgiden üst kısmını döşeyeceğim. Alt taraf yünle döşenmeyecek. Önce arka tarafı döşüyorum. Kullandığım yün merinos yünü. Yün tutamları uzun. Mikronu hakkında net bir bilgi veremiyorum. Karışık yün olduğu söylendi. Aldığım yüncü tarafından net bir mikron verilemedi. Evet, yün tutamlarımı bu şekilde dizdikten sonra birinci katı tamamlamış olacağım. 2 kat çalışmayı düşünüyorum. Çok fazla kalın olmasını istemiyorum berenin. Bebeğin tenine denk gelecek yerin aslında daha önceden bir pamuksu bir kumaşla ya da tenselle döşenmesi daha iyi olurdu, ancak bu renk tenselim olmadığı için döşeyemedim. Eğer yapmak isterseniz şablonun üzerine önce tensel yayıp daha sonra yün eklerseniz berenin iç tarafını da astarlamış olursunuz. Ya da ipek kumaş koyarsanız iç tarafına orası direkt astarlanmış olur. İkinci kat yünümü de şekildeki gibi, ekrandaki gibi yerleştiriyorum. Yünün uçlarının birbirine denk gelmesini sağlıyorum. Tam ucuca değil, biraz üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Alttaki o çizgiyi, sınırı geçmeden yünlerimi güzelce döşüyorum. Yün tutamlarımın kalınlığının hemen hemen aynı olmasını sağlıyorum. Çünkü homojen bir yün dağılımı güzel bir keçe yapmanın şartlarından bir tanesi. Eğer yünü güzelce serebilirsem güzel bir keçem olur. Her tarafta aynı kalınlıkta güzel bir keçe elde etmiş olurum. Her taraf eşit uzunlukta mı, eşit kalınlıkta mı diye son aşamada mutlaka elimle kontrol ediyorum. Zayıf olan yerler varsa oralara yeterli miktarda yün eklemesinde bulunuyorum, yün ekliyorum. Evet, su ve sabunla çalışacağım için ellerim yüne yapışmasın diye üzerine ince bir tül serdim. Şimdi sabunlu suyla ıslatıyorum. Oda sıcaklığında su kullanıyorum bu aşamada ve killi sabun kullanıyorum arkadaşlar. Killi sabunu son 2 projemde denedim ve özellikle cildim için çok faydalı buldum. Ellerimi kesinlikle kurutmuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Killi sabun. Zeytinyağlı sabunların çoğu elimi kuruttuğu için artık bıraktım. Killi sabuna geçtim. Evet, bu aşamada kesinlikle keçelemiyorum. Sadece yünü suyla ıslatıp bastırıyorum. Neden keçelemediğimi, neden ovalamadığımı soracak olursanız, çünkü daha sonra ekleyeceğim parçalar var. Yani kulakları, boynuzları ve bağcığı ekleyeceğim. Keçeleşmiş bir yüzeye yeni bir yün eklemek ve o yünün de tutunmasını sağlamak çok zordur. Neredeyse imkansızdır. O nedenle sadece suyla ıslatıp bastırıyorum. Kenarları da katladıktan sonra şimdi ortadaki kısmı, eğer kalem iziniz kaybolduysa ek parçayla sınırını belirleyebilirsiniz. Bu ek parçayı kullanmadım ben şu anda. Sadece kalem izi kaybolursa diye ekstra yedekte beklettiğim bir parça. Eğer sizin kaleminiz konuşamadım da, eğer kalem iziniz
kaybolduysa bu ekstra parçayı kullanarak yünün hizasını belirleyebilirsiniz. Evet, bu berenin ön tarafı olacak. Bebeğin yüzü ortada görünecek. Bu kenarlarda baş ve alın kısmını oluşturacak. Birinci katı yerleştirdim. Aynı diğer tarafta olduğu gibi o şekilde, o yönde. İkinci katı da bu şekilde yerleştirdim. Yine sabunlu suyla ıslattım. Islatıp bastırdığımda yün bir miktar taşıyor. Haliyle uzuyor çünkü ve bastırdığımda da kenarlara taşıyor. O yüzden mutlaka minik hareketlerle olması gereken sınıra onları getiriyorum. Şimdi zürafanın beneklerini yapacağım. Kahverengi, koyu kahverengi yün kullandım. Bu yünün işte yüzeyde tutunması için alttaki keçenin ya da şu an için yünün tam keçeleşmemiş olması gerekiyor. Yoksa çok ciddi zorluklar yaşanıyor. Evet, bunu da yine biraz kenardan taşırdım diğer yüzeye geçsin diye, diğer tarafa geçsin diye. Gelişi güzel, şekilsiz bir şekilde yerleştirdim. Burada parçayı çevirirken yün çok ıslak olursa kaymalar oluyor, delinmeler oluyor yün yüzeyinde. O yüzden çevirmeden önce tülü serip üzerine de bir havluyla bastırıp fazla suyu almakta fayda var. Keçeye yeni başlıyorsanız direkt şablonlu çalışmalardan başlamayın. Naçizane önerim bu. Burada kolay gibi görünüyor ama gerçekten hani bu saatlerce süren bir çalışma. Böyle 30 dakikaya sığdırılmış gibi görünse de saatlerce süren bir çalışma. Yeni başlayan biri için çok el oyalayıcı ve zaman alıcı olabilir. Motivasyonunuzu düşürebilir, isteğinizi düşürebilir. O nedenle daha çok ben çiçek çalışmalarını öneriyorum yeni başlayan arkadaşlara. Bağcığı yapacağım. Bağcığı direkt yünden de yapabilirim ama o çok sert oluyor. Onun yerine yün içerikli bir örgü ipi kullandım. Bir miktar yaklaşık olarak 15-20 cm uzunluğunda bir ip kestim. İncecik bir yün döşedim ve sonra ipin etrafından dolayacak şekilde ve keçe iğneleriyle de sabitleyerek bu yünü ipin etrafına sardım. Bu şekilde daha yumuşak bir bağcık elde etmeye çalışacağım. Burada iğnelerken, keçe iğnesiyle hareketler yaparken yine ipin bir ucunu serbest olacak şekilde bırakıyorum. Serbest yünler bir ucunda mutlaka olmalı. Orayı bereye takmak için, monte etmek için kullanacağım. Evet, kaba bir şekilde iğneledim. Şimdi pürüzlü bir plastik zemin üzerinde onu su ve sabunla güzelce ovacağım ve son şeklini vereceğim. Uçtaki bu kısmın mutlaka kuru kalması gerekiyor. Böylece berenin üzerine onu yerleştirebileceğim. Evet, kulakları ve boynuzu şimdi takacağım berenin üzerine. Dışta kalan kısım kulaklar, ortada da boynuzlar olacak. Bu kenarda kalan yünlerimi güzelce açtım. Evet, güzelce açtım. Bu şekilde ıslak yün yüzeyine çok daha güzel tutunacaklar. Bu şekilde bir tasarım olsun dedim. Tabii ki kulaklar, boynuzlar, bunların şekillendirilmesi vesaire kişiden kişiye farklı olabilir. Ama ilk bakışta da bu bir zürafadır, evet diyebiliyorsunuz. Bakın bu ıslak yün yüzeyine kuru yünün eklenmesiyle yeni bir yapı oluştu artık. Bu şekilde çalışmak çok daha kolay. Neye göre çok daha kolay? Şimdi ben bu kulakları keçe iğneleme yapmadan direkt serseydim de çalışabilirdim ama bu şekli vermem biraz zor olabilirdi. O nedenle bu hani dip kısmının böyle hafif kıvrık olması gerekiyor ya. O yüzden bu şekilde çalıştım. Evet.
Kulaklara çok yakın yerleştirmedim boynuzları. Çünkü yün keçeleştiğinde küçülecektir. Aradaki mesafe daha da daralacaktır. O nedenle biraz ayrık yerleştirdim. Güzelce sabunla hafif hafif bastırarak yerleştirdim. Şimdi üzerine ekstra çok ince kuru yün yerleştiriyorum ve bu şekilde sonradan eklediğim parçanın önceki yüzeyde çok daha kolay tutunmasını sağlayacağım. Bu benim bulduğum bir yöntem değil. Birçok keçe videosu seyrettim. Özellikle sonradan eklenen parçalar yüzeye daha iyi tutunsun diye üzerine kuru yün seriliyor yani. Şimdi bağcığı aşağıya da yukarıya da yerleştirebilirim. Alta ya da üste. Alta yerleştirdiğimde kuru yün eklemem daha zor olurdu. O yüzden yukarıya ekledim. Yapışması için su ve sabun kullanıyorum. Ve üzerine ekstra kuru yün ekledim. Bu hem sonradan eklenen yünün iz yapmasını engelliyor. Daha güzel bir bütünleşme oluyor. Hem de daha sağlam oluyor. Bu şekilde ekstra yün eklemek. Bundan sonraki bütün işlemler önce nazikçe ovma, ardından da pinç test yaptıktan sonra biraz daha sert bir ovma, daha sonra da içteki ara şablonu çıkararak keçenin daha da küçülmesini sağlama şeklinde olacak. Kulak kıvrımlarının ilerleyen aşamalarda birbirine yapışmasını istemiyorum. O yüzden oralara minik naylonlar yerleştiriyorum. Bunun tek amacı bu. Çünkü oralar sadece keçe iğneleme yöntemiyle yapıldı ve su ve sabunla ve birazcık da basınçla karşılaştığında kıvrımlar birbirine yapışabilir. O da benim istemediğim bir şey. Kullanma amacım odur yani. Oradaki naylonları kullanma amacım bu. Fazla su ve fazla sabun benim işimi çok zorlaştıran şeyler aslında. Su ve sabun yoksa da işim zor. Fazla su ve sabun varsa da işim zor. O yüzden elim üzerinde rahat kayacak kadar su ve sabun kullanmam gerekiyor. Fazla su kullanıldığında şunu gördüm. Yünler öyle şişiyor ki yani birbirine kenetlenmek yerine kayıyorlar adeta birbirlerinin üzerinde. Fazla sabun kullandığımda da yün liflerinin üzerinde aşırı köpük oluşuyor. Aralara da giriyor bu köpük ve yine yün liflerinin kenetlenmesini engelliyor. Yün lifleri nasıl kenetleniyor? Bununla ilgili bir videom var aslında. Yün neden keçeleşir ya da pamuk neden keçeleşmez diye sormuştum. Şimdi yün lifleri nasıl yapıda ilgileniyorsanız o videoyu da seyredebilirsiniz. Nasıl desem üzerinde böyle pul pul birbirinin üzerine kapanmış pulcukların olduğu uzun bir ip düşünün. Bu pulcuklar
gerekli sıcaklık, basınç ve pH'da açılıyorlar ve diğer lifin puluyla kenetleniyorlar ve bu şekilde yünden keçe kumaş elde ediliyor. Eğer fazla miktarda su ve sabun varsa bu pulcuklar maalesef kenetlenemiyorlar ve keçeleşme çok uzun zaman alıyor. Yeterli miktarda eğer kenetlenme yoksa belli bir aşamadan sonra bu şekilde bir tahta ruloyla üzerinden hafifçe bastırarak geçebiliyoruz. Bu şekilde keçeleşme hızı da artıyor. Şimdi hem önü hem arkayı sıkı bir şekilde keçelemem lazım. Bunu yaparken de yünün şablondan taşmasını engellemem gerekiyor. Yani yünün her tarafı eşit miktarda aynı zamanda keçeleşemeyebilir. Çünkü nereye çok ovarsanız orası daha hızlı bir şekilde keçeleşiyor. O yüzden şimdi her yere eşit miktarda ovmak lazım. Bu da hemen olabilecek bir şey değil. Dakikalarca süren bir ovma işlemi. O nedenle dikkatli bir şekilde eşit miktarda her tarafı ovmam gerekiyor. Ve ovarken de fazla bastırırsam, erken aşamada fazla bastırırsam yün şablonun dışına doğru, sınıra doğru taşıyor ve orada yığılma oluyor ve kat izi oluşuyor. O nedenle kenarların da ekstra ovulması gerekiyor. Yani önce hafif dokunuşlarla yünü ovmak lazım. Sonra eğer yün güzelce kaynaştıysa birazcık daha basıncı artırıp öyle ovmak gerekiyor. Evet, çok konuştum. Biraz ara verelim. Şimdi aradaki şablonu çıkarıp çıkarmayacağıma karar vermek için pinç test yaptım. Yünler güzel tutunmuş. Azıcık geliyor elime, olabilir. Bu kadarlık bir şey. Ön taraf biraz daha zayıf. Daha fazla olmam gerekiyor. Eğer erken aşamada şablonu çıkarırsam, yani pinç testi tam başarılı olmadan bunu çıkarırsam iki yüzey birbirine yapışır. O nedenle pinç test mutlaka yapılmalı. Evet, şimdi dış taraf güzelce ovuldu. İç yüzeyde bu şekilde ovulduktan sonra artık biraz daha beremin küçülmesini sağlayacak hareketlerle daha sertçe ovmam gerekiyor. Bu şekilde hem elle ovulabilir, basınç artırılabilir, parçanın sıcaklığı değiştirilebilir ya da merdane tarzı bir şeye sarılarak ya da bir bambu perde arasına sarılarak ovulabilir. Şu an yaptığım şey ise şablonun oluşturduğu o kenardaki kat izlerini gidermek. Ben çok ince bir şablon, ara şablon materyali kullandığım için bu kadar kalın kenarlar oluşuyor. Eğer şablonunuz yeterli kalınlıktaysa bu şekilde daha az bir kat izi oluşacaktır. Ve kenarlara daha az basınç uygularsanız daha az kat izi olacaktır. Kat izi olduysa da sorun değil. Ekstra sonradan ovarak bunu yok edebiliriz. Soğuk suyun içerisine birazcık kaynar su ekledim. Sıcak bir su elde ettim ve parçamı bu şekilde güzelce ısıtıyorum. Sıcaklığın artırılması keçeleşme hızını artırır. O nedenle şu an keçeleşme hızlansın, biraz daha küçülsün istiyorum.
berem. O nedenle ısıttım ve sabun ekleyerek daha fazla ovarak parçamı küçülteceğim. Bambu perde arasında alt, üst, sağ, sol, ön, arka her taraftan eşit miktarda ovarak küçülttüm parçamı. Şimdi şekil vereceğim. Bunun için aslında tahta şapka aparatları var. Ama çok pahalı. Bir iki kez kullanacaksam niye o kadar para vereyim diye düşündüm. Ve herkesin de yapabilmesi için evde bulunabilecek eşyalardan, oyuncaklardan yardım alıyorum ben genelde. Bunun için sert bir plastik oyuncak toptan yardım aldım. Bu şekilde tepe noktasında kenardaki bombeliği veriyorum ve kat izlerini yok etmeye çalışıyorum. Bu top bu işe yarıyor. İçerisine dediğim gibi o özel ahşap şeylerden şapka kalıplarından koymak çok daha profesyonelce, çok daha güzel ama herkesin evinde yok. Almaya kalksak çok pahalı. O yüzden ben de böyle bir yöntem tercih ettim. Son şekli verirken bu topu kullanamam çünkü çok küçük ama tepedeki o bombeliği vermek için ideal büyüklükte ve kalınlıkta. Evet, son aşamaya geldim. Güzelce akan suyun altında duruladım. Birazcık da suda beklettim. Sirkeli su kullanmadım bu çalışmada. Bir havlunun arasına koyup fazla suyu alacağım. Ve biraz bekledikten sonra nemli bir haldeyken bol buharlı ütüyle bereyi ütüleyeceğim. Tabii ki 3 boyutlu olduğu için biraz ütülemek sıkıntı, zor oluyor. Evet, bu şekilde ütüledikten sonra son şeklini vereceğim. Son şeklini vermek için sıcakken, parça sıcakken yine bu topu kullandım. Ama kurumaya bırakırken içine balon yerleştireceğim. Başta gördüğünüz o pembe balonu yerleştireceğim. Ve o şekilde kurutacağım. Evet, 38 santimetre çapındaki balon içerisine yerleştireceğim. Bu arkada bir bolluk oluştu. O bolluğu da biraz sonra nasıl telafi ettiğimi göstereceğim. Güzelce bağlayıp bu şekilde balkonda kurumaya bırakacağım. Zürafa beremin son hali bu şekilde.
Çok tatlı oldu. İnşallah herkesin işine yarar. Çok güzel günlerde güzel fotoğraflar çekilmesine neden olur. Brezilya'ya bu videoyu sevgiyle gönderiyorum. İnşallah işinize yarar. Ee, evet, arkadaki bolluğu nasıl yok ettiğimi şimdi göstereceğim. Bir miktar lastik diktim oraya. Evet, bu şekilde oradaki fazlalığı lastikle almış oldum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.